Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yelizce Tarifler Yemek kanalıma. Bugün sizlerle çok güzel, kolay, pratik poğaçalar hazırlayacağız. Bütün püf noktalarını anlatacağım. Az malzemeyle hazırladığım poğaçaların tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Geçen akşam sahura hazırladım. Artık Ramazan ayında olduğumuz için Allah kabul eylesin. Ramazanımız hayırlı uğurlu olsun. Ramazan'da sahura hazırladığım tazecik, az malzemeli, az ölçülü poğaçaların tarifini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Her zaman yaptığım tariftir arkadaşlar. Asla bu tariften şaşmam. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Tüm püf noktalarını detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Lütfen atlamadan güzel bir şekilde izlemenizi, püf noktalarını kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hamur yoğurma aşamasını çekmedim arkadaşlar. Şimdi sizlere anlatacağım. Önce yağlı kağıdımı hazırladım. Poğaçalarımı pişireceğim fırın kabına yağlı kağıdımı ayarladım bu şekilde. Islatmadım, ıslatabilirdim. Ama böyle hamuru ıslak kağıda koymak istemediğim için bu şekilde ayarladım. Kenarlarından kesebilirsiniz veya fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. İlk olarak poğaçamızın içerisine kullanacağım malzeme kaşar peyniri. Onu böyle uzun şeritler halinde kesiyorum. Siz isterseniz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Hemen hamurumda kullanmış olduğum malzeme listesine geçiş yapıyorum arkadaşlar. Malzemelerimiz 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta sarısını üstüne ayırıyoruz. 1 tatlı kaşığı instant kuru maya, 1 yemek kaşığına yakın tepeleme olmayacak şekilde şeker, 2 çay kaşığı tuz, 4 çay bardağı un ekledim arkadaşlar. Unun miktarı markasına ve kıvamına göre değişecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz için sütümüzü ve ılık suyumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Şekerimizi, mayamızı alıyoruz. Mayamız biraz aktifleştikten sonra içerisine yumurta akını, tuzumuzu, unumuzu ekliyoruz. Yağımızı ekliyoruz. Güzel bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurunuzun çok hızlı bir şekilde mayalanmasını isterseniz eğer böyle acil durumlarda fırınınızı 25 dereceye ayarlayıp hamurunuzu fırında bekletebilirsiniz. Çok daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Poğaçalarımızı yaparken de benim en sevdiğim şekil bu ve her zaman bu şekli veriyorum. Çok da güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi sonucu da göreceksiniz zaten. Hamuru elinizde çok fazla ezmeyin, çok fazla büyütmeyin. Hamur birazcık böyle elinizde kalın kalsın. Ondan sonra çok ezerseniz, çok büyütürseniz hamurunuz kuruyacaktır. Yumuşaklığını kaybedecektir. Şekil olarak da pofuduk pofuduk olmayacaktır arkadaşlar. Her zaman bu tarifimi yaparım. En sık yaptığım poğaça tarifim, kullandığım malzeme budur. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Benim toplamda 10 adet poğaçam çıktı. Tepside bile mayalanmaya devam ediyor arkadaşlar. Lütfen bu noktalara dikkat edin. İsterseniz tepsi mayası da yapabilirsiniz. Zamanınız kısıtlı değilse. Tepsi mayası da yapabilirsiniz. Poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra, mayalandırdıktan sonra gazını çıkarmak için hafif bir yoğurma işlemi yapmayı unutmayın. Son poğaçama da şekil verdikten sonra birazcık şöyle üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü ben poğaçaya şekil verirken zaten açılmalar oldu. Kabarmaya devam etti. Hafif böyle bastırıyorum ve sayıyorum. Toplamda 10 adet poğaçamız çıktı. Küçük aileler için, fazla yapmak istemeyen aileler için çok güzel bir alternatif olacaktır. Böyle ufak ufak bastırıyorum, birbirine yapıştırıyorum. Şimdi artık yumurta sarısını süreceğiz arkadaşlarım. Bu arada fırınımızı da 175 dereceye ayarlıyoruz. Önceden ısıttığımız fırında pişireceğiz. Yumurta sarımı getirdim. Bir fırça yardımıyla hemen yumurta sarımızı süreceğiz. Bu tarifi ben vlog kanalımda paylaşmıştım. Günlük vlog çekiyorum. Yeliz'in günlüğü. Buyurun gelin, günlük hayatımızı paylaşıyoruz. Vlog izlemeyi seviyorsanız sizleri de beklerim. Eğer vlog kanalından buraya gelmediyseniz. Vlog kanalından buraya gelip beni destekleyen bütün güzel arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Bu poğaça tarifini geçen akşam sahura hazırlamıştım. İşte çocuklarımla evde biz de 3 kişiyiz. Çok fazla olmasını istememiştim. O yüzden bu şekilde bir poğaça hazırladım. Üzerine susam gezdiriyorum arkadaşlar. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Isıttığımız fırına süreceğiz poğaçalarımızı. O şekilde pişireceğiz.
Az malzemeyle az sayıda hazırlamış olduğum poğaçalarımın tarifini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sosyal medyalarınızda, WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Poğaçamızı fırına sürdüm ve şimdi fırından çıkaracağım. Son halini göreceksiniz. Davlumbazın ışığını da açıyorum ki sizlere çok daha güzel bir görsel oluşturabileyim. Gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel bir şekilde kabardılar, kızardılar. Kaşarlar içerisinden eridi, aktı. Çok lezzetli olmuştu. Bu tarife bir şans verin. Mutlaka denemenizi isterim arkadaşlarım. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, destek olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Elimden geldiğince sizlerle güvendiğim, garanti bulduğum tariflerimi paylaşmaya devam edeceğim. Buraya kadar geldiğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Bu malzeme listesini 2 katına çıkararak veya 1 su bardağı ölçüsü kullanarak da daha fazla poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Eğer tarifimi denerseniz yorumlar kısmına mutlaka yazmanızı bekliyorum. Çünkü birçok arkadaşım yorumlar kısmından bakarak tarifi yapıp yapmamaya karar veriyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim güzel arkadaşlarım. Poğaçamızın son hali budur. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Şimdiden ellerinize sağlık. Bir sonraki tarifte görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.